Kapana kısıldığını hissettiğin anlarda etrafındaki tüm kapıların kapandığını ve kalbinin ileriye gidecek hiçbir yol kalmadığını fısıldadığı zamanlarda şunu asla unutma. Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'ın bir kapı açmak için mevcut bir kapıya ihtiyacı yoktur. O sadece ol der ve her şey olur. Allah'a güven. Çünkü O, hiçbir yolun görünmediği yerlerde yollar yaratmada eşsizdir. Bugün durumun imkansız görünmesi mümkündür. Ancak Allah onu bir göz açıp kapayıncaya kadar değiştirebilir. Yükünü tamamen ona teslim et ve umutsuzluğunun, onun hayal edemeyeceğin mucizelerle nasıl dönüştüğünü izle. Hayatta öyle anlar gelir ki, önündeki yol tamamen tıkanmış gibi hissedersin. Verdiğin tüm çabaların boşa gittiğini düşünürsün. İşte tam o anda kalbin ileriye yol kalmadığını söyler. Fakat sakın unutma, sana imkansız gelen şeyler Allah için asla imkansız değildir. O, kavmini köşeye sıkıştırıp kaçacak yer bırakmadığında, Hazreti Musa için denizi yaran kudrettir. Hayatında da hayal bile edemediğin kapıları açabilir. Çoğu zaman bir mümin en derin çukura düştüğünü sandığında, aslında Allah'ın en büyük yardımının eşiğindedir. Sabır ise bu noktada en önemli anahtardır. Kendi gücünle hiçbir çözüm göremesen bile Allah senin durumunu en iyi bilir. Seni ne zaman, nasıl ve hangi vesileyle kurtaracağını en mükemmel şekilde planlar. Bu yüzden ona güvenmek bir tercih değil, bir zorunluluktur. Güven olmadan yükler dayanılmaz hale gelir. Ama samimi güvenle en karanlık geceler bile umutla aydınlanır. Yolun imkansız göründüğü anlarda Allah sana kendi gücünün yetersizliğini hatırlatır. Bu daralmalar seni ona yöneltmek, dua etmek ve yardımını istemek içindir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam her zorluğun ardından bir kolaylığın geleceğini sıkça hatırlatırdı. Bazen bu kolaylık hiç beklemediğin biçimlerde gelir. Asıl mesele yolun kendisi değil, yolu kimin kontrol ettiğidir. Senden önce yaşamış, dertlerinin bitmeyeceğini düşünen nice insan yoksulluk, hastalık ve keder içinde kalmıştı. Fakat tam teslimiyetle Allah'a güvendiklerinde hem hayatta kaldılar hem de manevi olarak büyüdüler. Senin imtihanın bir çıkmaz sokak gibi dursa da aslında seni Allah'a daha da yaklaştıran bir dönüm noktası olabilir. O, kendisine yönelen kullarını onlar yüz çevirmedikçe asla çaresiz bırakmaz. İmkansız bir yolun kenarında olduğunu hissettiğinde dur ve kendine hatırlat, Allah samimiyetle seslenenleri asla terk etmez. Bir duvar gibi gördüğün şey aslında onun emriyle açılmayı bekleyen bir kapıdır. Bazen anında açılır, bazen zaman alır ama daima en hayırlı şekilde açılır. İnançla yürümeye devam et. Çünkü ona olan güvenin imkansızı mümkün kılar. Allah'a hakiki tevekkül, sadece güveniyorum demek değil, kalbinin tamamen onun hikmetin teslim olmasıdır. Ne kadar plan yaparsan yap, gücün ne kadar artarsa artsın, sonucun yalnız ona ait olduğunu kabul etmektir. Bu tevekkül, insanlardan, gelecekten ve başarısızlıktan duyulan korkuyu yok eder. Rabbinin her şeyi kontrol ettiğini idrak ettiğinde, kalbin sarsılmaz bir huzura kavuşur. Samimi tevekkül, çaba ile güveni birleştirmektir. Hazreti Peygamber'in öğrettiği gibi deveni bağla, sonra sonucu Allah'a bırak. Çaba olmadan tevekkül tembelliğe, tevekkül olmadan çaba kibre dönüşür. İkisi birleştiğinde mümin dengeli bir hayat yaşar. Her şeyi kendinden biliyormuş gibi çalış, her şeyi Allah'a bağlıymış gibi güven. İşte bu denge hem dünyada hem ahirette başarı getirir. Tevekkül, zorluklara bakışımızı da değiştirir. Bir kapı kapandığında tevekkülsüz kişi paniğe kapılır. Ama tevekkül sahibi bilir ki her kapanışta ilahi bir yönlendirme vardır. Bu güven sana sabır, güç ve umut verir. Her zorluğu felaket değil, ders olarak görürsün. İnsanlar seni hayal kırıklığına uğratabilir. Malın gidebilir, sağlığın bozulabilir. Ama Allah'a dayanan kalp asla çökmez. Çünkü onun
dayanağı sarsılmazdır. Eğer bu gücü tatmak istiyorsan, günlük işlerinde başla. Endişelerini, aileni, rızkını ve geleceğini ona emanet et. Çabayı göster ama kalbinin onun takdirinde huzur bulmasına izin ver. Bu bir zayıflık değil, en büyük güçtür. Çünkü her şey gücü yetene dayanıyorsun. Bu tevekkülle yaşadıkça yüklerin hafifler ve karanlık anlarda yolun aydınlanır. Hazreti Musa için denizin yarılması sadece tarihi bir olay değildi. Bu, Allah'ın kullarına yardımının zamansız bir örneğidir. Düşman arkanda, önün okyanusken mantık her şeyin bittiğini söyler. Ama Allah'ın gücü, insan gücünün bittiği yerde başlar. Bize imkansız gelen ona sadece bir ol emridir. Bu kıssa imanın çaresizlik anında sınandığını gösterir. Hazreti Musa korkan kavmiyle birlikteyken bile Rabbim benimledir. O bana yol gösterecektir, dedi. Bu iman dağları yerinden oynattı, denizi yardı. Bugün biz de borçlar, hastalıklar ve kırık ilişkiler gibi okyanuslarla karşılaşıyoruz. Ama denizi yaran Rab ile duanı duyan Rab aynı Rab'dir. O tevekkül saf olduğunda hayal edemediğin çıkış yolları açar. Denizin yarılması Allah'ın yardımının kendi zamanlamasıyla geldiğini hatırlatır. Tam umutsuzluk noktasında ferahlık gönderir. Hayat seni köşeye sıkıştırdığında bu dersi hatırla. Senin denizin hareketsiz dursa da onu kontrol eden için yol açmak çok kolaydır. Karanlık anlarda yükler ağırlaştığında ve ruhun boğuluyormuş gibi hissettiğinde bil ki bir müminin yaşadığı her karanlık geçicidir. Allah kulunu asla yolsuz bırakmaz. Rahmeti en derin karanlığı aydınlığa çevirir. Karanlık bazen ceza değil, hazırlıktır. Fecirden önceki gece en karanlıktır ama sabret, ışık yakındır. İlahi değişim sadece dış şartların değişmesi değil, kalbin uyanışıdır. Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkışımızı anlatır. Bu gerçek bir dönüşümdür. Her müminin yolculuğu gafletten hidayete uzanır. Bu yolculuk gerçek başarıdır. İlahi nur kalbe girdiğinde hayatın her yönü değişir. İbadet tatlılaşır, kararlar netleşir, korkular azalır. Korku kalbe sızar ve her şeyi büyütür. Ama Allah her korkudan büyüktür. Gerçek cesaret korkusuzluk değil, korkuyu Allah'a teslim edip yürümeye devam etmektir. Korku zihni bulandırır, iman ise berraklık getirir. Mümin plan yapar, çalışır ama kalbini endişeye teslim etmez. Çünkü her şeyin en hayırlısını Allah bilir. Öyleyse ey mümin korkuyu bırak ve imana sımsıkı sarıl. Allah senin yanındayken hiçbir karanlık seni yenemez. Allah seninle olduğu sürece cesaretle yürüyeceksin.